Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostlarım. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Afrika gülü ya da Latince adıyla Anisodontea capensis, ebegümecigiller yani Malvaceae ailesi içinde yer alan Anisodontea cinsine ait 19 türden biri olan Güney Afrika ve Lesotho kökenli odunsu herdem yeşil bir bitki türüdür. Bitkinin yakın akrabaları arasında hibiskus, hatmi, ebegümeci, pamuk ve bamya yer alır. Bitkinin adı olan Anisodontea Yunan dilinde eşit olmayan anlamına gelen anisos ve diş anlamına gelen odontos sözcüklerinin bileşiminden oluşur. Bu isim bitkinin yaprak kenarlarındaki düzensiz dişleri ifade eder. Bitkinin soyadı olan capensis ise tahmin edeceğiniz gibi ümit burnuna yani Cape of Good Hope'a ait anlamındadır. Afrika gülünün diğer adları Cape ebegümeci, Afrika ebegümeci veya sahte ebegümecidir. Türkiye'de de Afrika gülü olarak tanınmış ve ticari olarak bu isimle satılmaktadır. Fakat bitki tabii ki gülgiller yani Rosaceae ailesiyle akraba değildir. Afrika gülü Güney Afrika'nın özellikle Batı ve Doğu Cape bölgelerinde doğal halde yetişir. Bu bölge kurak yazları ve ılıman kışları ile Akdeniz iklimini andıran bir iklime sahiptir. Afrika gülü bu nedenle Akdeniz iklimine de kolayca uyum sağlar. Tam güneş altında drenajı iyi olan topraklarda yetiştirilmelidir. Kumlu taşlı yamaçlar bitki için ideal konumlardır. Afrika gülü kuraklığa oldukça dayanıklıdır ancak donlardan zarar görür. Tür ilk olarak Carl Linnaeus tarafından 1753 yılında Malva capensis adıyla tanımlanmıştır. İngiliz botanikçi David M. Bates, 1969 yılında yaptığı revizyonla ona günümüzde kullanılan Anisodontea capensis adını vermiştir. Bitkinin en dikkat çeken özelliği son derece uzun süren çiçeklenme süresidir. Yani aylarca çiçekli kalabilen bir süs çalınız olmasını istiyorsanız Afrika gülüne bir şans verebilirsiniz. Bitki Akdeniz ikliminde ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar hatta hiç don görülmeyen bölgelerde neredeyse yıl boyunca çiçek açabilir. Bitkinin çiçekleri yaşlandıkça renk tonları koyulaşabilir. Ayrıca bitki budandıkça daha yoğun dallanır ve daha fazla çiçek oluşturur. İyi şekilde bakılan örnekleri 10 ile 20 yıl arasında hayatta kalabilir. En fazla 2 metreye kadar uzayabilen bitkinin küçük, parçalı veya hafif loblu koyu yeşil yaprakları 3 ile 5 santim çapında hibiskusu andıran 5 taç yapraklı çiçekleri vardır. Afrika gülünün çiçek renkleri açık pembe, fuşya, morumsu pembe ve koyu pembe arasında değişebilir. Çiçeğin ortasında daha koyu damarlar bulunur. Bol nektar üreten çiçeklerin belirgin bir kokusu yoktur. Bal arıları, yaban arı türleri, bombus arıları, kelebekler ve bazı sinek türleri bitkinin çiçeklerine ilgi gösterir. Güney Afrika'da zaman zaman nektarla beslenen küçük kuşlar da onu ziyaret eder. Afrika gülünün ciddi bir toksitesi bulunmaz ama gıda amaçlı kullanımı da yoktur. Sadece süs bitkisi olarak değer gören bitki, Akdeniz peyzajı, saksılar, balkonlar, çiçekli çitler, park düzenlemeleri ve uzun süre çiçek açtığı için arıcılık yapılan bahçeler için idealdir. Afrika gülü genellikle yarı odunsu çeliklerle üretilir. Afrika gülünüzü bahçenizde memnun etmek için bol güneş almasına dikkat etmelisiniz. Toprağı kurudukça sulanmalıdır. İlkbaharda dengeli bir gübreleme yaparak daha bol çiçek açmasını da sağlayabilirsiniz. Çiçeklenme dönemi geçtiğinde ya da azaldığında hafif bir budama da yapılabilir. Eğer yaşadığınız bölgede don görülüyorsa bitkinizi mutlaka don ve soğuk rüzgarlara karşı koruma altına almayı da unutmamalısınız bitki dostlarım. Bitkinin Kraliyet Bahçecilik Ödüllü kültür çeşidi El Rayo, African Rose serisi ve Carnival Light serisinden Candy Apple kültür çeşidi en fazla ilgi gören varyeteleridir. Afrika gülü canlılık, dayanıklılık, uzun ömürlü mutluluk ve sürekli yenilenme kavramlarını simgeler. Modern çiçekçilikte çoğunlukla neşe, umut, ölümsüz sevgi ve sabır temalarıyla ilişkilendirilir. Rüyada bu bitkiyi görmek, uzun süren bir mutluluk dönemine girmeye, emeklerin karşılığını almaya yorulur. Modern astroloji bitkiyi Venüs gezegeni, Boğa ve Terazi burçları ile ilişkilendirir. Bitkiye özgü belgelenmiş bir Güney Afrika efsanesi, masalı veya mitolojik hikaye yoktur. Afrika gülü son birkaç yılda özellikle Candy Apple yani kırmızı renkli çiçeklere sahip şeker elması kültür çeşidiyle oldukça popülerleşmiştir. İklim değişikliği nedeniyle kuraklığa dayanıklı peyzaj bitkilerine olan ilginin artmasıyla Afrika gülüne Akdeniz tipi sürdürülebilir bahçelerde daha sık rastlayacağınıza emin olabilirsiniz bitki dostlarım.